Merhabalar tüm dünyadaki dostlara, selamlar, sevgiler. Evet arkadaşlarım, bugün muhteşem bir projeyle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi 2 parçadan oluşan, kendim için, kendi evim için çok güzel bir klozet takımı yaptım. Fakat siz başlıkta da belirttiğim gibi bunu kilim olarak kullanabilirsiniz, paspas olarak kullanabilirsiniz, battaniye yapabilirsiniz, klozet takımı olur. Yani pek çok alanda kullanabileceğimiz gerçekten çok güzel bir ürün ortaya çıktı. Şöyle bakın. Şimdi ben her ikisinin de ölçülerini vereceğim size. Şu biraz daha gördüğünüz gibi büyük. Şu daha küçük. 2 parçadan oluşan bir klozet takımı diyebiliriz arkadaşlarım. Fakat dediğim gibi her şey yapılabilir bundan. Evet, şimdi şöyle en ve boyunu bir ölçüp evet arkadaşlarım, bakın şöyle göstereyim. Eni 70 santim. Şimdi boyuna bakalım. Boyu ise tam 127 santim. Bu büyük olan bu. Şimdi küçük olana bakalım. Evet, dediğim gibi ben bunu klozet takım olarak kullanmayı düşünüyorum. Burada şöyle eline bakalım. Eni şöyle göstereyim. 54 santim. Boyu ise evet, boyu ise arkadaşlarım 90-91 santim aralığında diyebiliriz. Evet, ölçülerimiz bunlar. Şimdi şu markayı göstereyim. Bakın, Kartopu Flora. Siyah renkli. Şöyle şu şekilde paylaşayım. İlk önce bundan kafesler yaptım. Şimdi şu büyük olan için 5 tane iplik kullandım arkadaşlar. Yani 500 gram iplik sadece bunun alt kafesine gitti. Bunun üzerine kullandığım iplik ise bu. Şöyle hemen renk numarasını da paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi bunun üzerine arkadaşlarım bu iplikten 2 tane kullandım. 2 tane ip gitti bakın bundan. 5 tane de bundan gitti. Yani toplamda bunun için, bu büyük için 700 gram iplik kullandım. Şimdi gelelim küçük olana. Küçük olandan yine kafesleri bununla yaptım. Yaklaşık 2,5 ip gitti bunun kafeslerine. Üzerine ise 1,5 kadar ip gitti diyebilirim. Yani şöyle, bu ikisine toplamda şundan 3,5 tane ip kullandım ben. Yani siz böyle bir proje düşünüyorsanız bu iplikten bir 4-5 tane almanız gerekiyor. Bundan ise bir ne diyeyim 5, 7, 8 tane falan almanız gerekiyor. Bu projeyi tamamen aynıyla ortaya çıkarabilmek için. Şimdi tığ olarak ne kullandım? Şöyle yaklaştırayım. 2 farklı tığ kullandım arkadaşlarım. Evet, kafesleri 3 milimlik tığ ile yaptım. Üzerindeki bakın, üzerine işlediğim zincir işi batik iple uyguladığım kısmı ise 4,5 milimle yaptım. Şöyle onları da paylaşmak istiyorum. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Ciddi anlamda emek harcadım. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlarım, bakın küçük olanın alt kafes kısmı da bitti. Gördüğünüz gibi bakın, uzun bir zincir çekip istediğiniz ölçüye gelene kadar yaptıktan sonra bunu buradan kesebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben hiç kafes bilmeyen arkadaşlarımız için şöyle 3 milimlik tığ ile kafesleri yapmıştım. Göstermek istiyorum. Hangi ebatta, hangi boyutta yapacaksanız o uzunlukta zincirinizi çekin. Evet, tığ işi modellerde zinciri çekerken sıkı çekmeyin arkadaşlarım. Böyle gevşek gevşek çekin. Normal çekin.
Evet, çok uzatmaya gerek yok. İstediğiniz ölçüye geldi diyelim ki. Şöyle tırnağınızı koyun. Buraya 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakalım bir. Bir ikili trabzanla başladım. Yeterli şurası. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. İkinciye ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye şöyle ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkili trabzan. Bir zincir çekiyorum, bir tane atlıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum, bir tane atlıyorum ve ikili trabzan. Şimdi bu şekilde oluşturuyorum. Dönerken 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve tekrar trabzanların tepelerine ikili trabzan. Bir zincir. Bu ikili trabzan. Bir zincir. İlk defa örmek isteyen olabilir. İlk defa örgüye başlayanlar olabilir. Onlar için ayrıntılı gösteriyorum arkadaşlarım. Bilenler buralara atlayabilirler. Evet. Bir zincir. Özellikle gençlerin başlaması çok kıymetli, çok önemli benim için. Evet. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Aynı şekilde 3 zincir çekerek kenarlardan dönüyoruz ve aynı işlemi devam ettiriyoruz arkadaşlarım. Evet, bu şekilde ben kafeslerimi bitirdim. Şimdi üzerinin işlemesine geçelim. Şöyle, şimdi şurası eni. Bakın. Şurası da boyu. Görüyorsunuz zaten. Şu şekilde enine gidiş geliş yapacağız. Şöyle başlayalım. Şöyle bir yaklaştıralım. Bakın. Köşeden geliyorum. Şuradan başlıyorum. Şurayı çok kısa bırakmayalım. Yine de o ipi orada alt kısımda uzun bir şekilde saklayalım arkadaşlar. Çok kısa da olmasın. Şöyle uzun bırakacağım. Evet. Şimdi bu şekilde bakın. Zincir tekniği. Tek tek. Yalnız burada şunu unutmayalım. Bakın 4,5 milimlik tığımızı elimize almayı unutmayalım. Bunu yaparken 3 milimdi. Şu anda 4,5'a çıkardım. Ve sıkmıyoruz elimizi. Bunu yaparken kesinlikle çok rahat bırakıyorum. Bakın. İpimiz altta. Tığımız üstte. Bakın. İp bu işlem bitene kadar bu şekilde altta olacak. Şu sol elimiz hep kafeslerimizin alt tarafında olacak arkadaşlarım. Şimdi böyle bir son kısma kadar devam ediyoruz. İlerliyoruz. Evet. Bakın gösterdiğim gibi sona kadar geldim. Şimdi burada hemen yandakine şöyle dönüyorum. Şöyle kucağınızda yaptığınız zaman çok kolay bir şekilde hızlı hızlı bunu yaparsınız arkadaşlar. Şimdi tek tek yine bakın ip altta. İp altta. Tek tek böyle tek tek buradan
aynı şekilde alarak ilerliyoruz. Yine bakın aynı işlem. Sona kadar gidelim. Sonda bir kez daha beraber dönelim. Sonra kamera arkasında komple tamamını bu şekilde yapalım arkadaşlar. Evet, yine sona kadar gidelim. Evet, bir sıra daha geldi. Şimdi yine aynı şekilde bakın, bir üst kafese çıkıyorum. Tekrar çeviriyorum ve şuradan tekrar devam ediyorum. Şurası düz olsun. Dolayısıyla şöyle ilmeği düzeltip girelim. Şöyle. Aynı şekilde devam edip ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın. Şöyle bir tekrar ediyorum. Burası paspasımızın eni. Burası boyu. Gördüğünüz gibi daha uzun. Biz bu çalışmayı bakın boyuna değil enine yapmamız gerekiyor. Bu şekilde her kafesin içerisine girerek sona kadar gidelim arkadaşlar. Tek yapacağımız şey burada gösterdiğim zincir kaydırma işlemi. Gidiyoruz geliyoruz, gidiyoruz geliyoruz. En son sırayı tamamen yapmadan bir ayarlama yapacağız. Dolayısıyla şöyle son 2 sıra kala görüşelim. Şimdi sizlerle birlikte buradan başlayıp 2 sıra yapmıştık hatırlarsanız. Bakın bu şekilde git gel ben sona kadar geldim arkadaşlarım. Son bir sıra kaldı. Şimdi burada dikine gideceğimiz çizgilerimizi ayarlamamız lazım. Şimdi ben diğerini yaparken, büyüğü yaparken şöyle yapmıştım. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane kafes araya boşluk bıraktım. 8 tane de git gel yaptım. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bakalım ayarlamamız olmazsa başka bir şey yapacağız. Siz ilk önce kafesleri yaparken bu şekilde ne kadar aralıklarla yapacaksanız kafeslerinizi onun katları şeklinde, mesela burada 11, 8, 19. 19'un katları şeklinde yaparsanız sıkıntı olmaz. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamamdır. Bu da ikinci sıramız. Şimdi denk gelmezse kenarlara fazlaları vereceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şöyle. Şimdi burada ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Süper. Bir tane fazla olmuş oldu arkadaşlarım. Siz dediğim gibi ilk trabzanlarınızı yaparken bu ayarlamayı yapabilirsiniz. Şimdi o arada 11 tane bırakacağız. 8 tane dikine git gel yapacağız. Yine aynı şekilde bu şekilde. Dolayısıyla da 19-19 boşluklara ihtiyacımız var. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Şuradan itibaren buraya da bir işaret koyayım. Şimdi 11 tane boşluk bırakıp
Şöyle 8 tane gidiş geliş yapacağız. Evet, 4,5 milim tığımı yine aldım. Şöyle getiriyorum. Bakın. Önce buradan 11 tane geliyoruz yine aynı şekilde. Şimdi bakın. Buraya kadar yaptık. Şimdi burada bu son sırayı, bu ayarlamaları yaptıktan sonra, önce hani şu son sırayı yapmadan ayarlamaları mutlaka yapın, az önce benim yaptığım gibi. Burayı komple yine baştan sona kadar bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu dikey çizgilerimizi yapacağız. Burayı bitirdikten sonra dikey çizgiler kısmına geçeceğiz. Şimdi yine sona kadar aynı şekilde buraları bu şekilde yapalım ve son kısımda görüşelim. Evet, son sırayı da yine sona kadar bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi dikey çizgilerimizi çekmeye başlayacağız. Bakın şöyle. Tamamdır. Sona kadar geldik. Şimdi şuradan şuraya kadar, şuradan başlamamız lazım. Şöyle. Burada bir tane zincir çekiyorum. Şöyle. En son bir kenarlarına geçeceğim. O zaman şu ipleri arada saklarız. Şöyle. Tam 11 atladım. 12. kafesten şöyle şu şekilde bakın şu şekilde çok böyle sıkmayacağız yukarıdaki iplerimizi, böyle tek tek hiç sağa sola kaydırmadan aynı kafes üzerinde, göz kararı anlıyorsunuz zaten, kayarsa şayet hemen belli oluyor arkadaşlar. Şöyle yine yan yaptığımız işlemi şimdi dikey yapıyoruz. Daha önceki modelimizin üzerinden atlatarak yapıyoruz. Bakın. Evet, böyle sona kadar bunu bu şekilde gidiyoruz. Hiç sağ sol kaymadan. Evet, elimiz altta bakın. İpimiz altta. Aynı şekilde böyle. Evet, şu şekilde. Şöyle arkasına da bakın. Bakın düz bir şekilde gitti. Eğer olsa zaten hemen belli olur arkadaşlar. Şimdi sona kadar bunu götürelim. Bu şekilde sona kadar geldim. Şimdi bu bir sıra yaptıktan sonra diğerleri daha kolay. Hemen yanından devam ediyoruz çünkü. Şimdi hemen yanındaki, hiç atlamadan, bakın hiç atlamıyorum. Hemen yanındaki kafese giriyorum. Şöyle hemen
hiç atlama yapmadan yanındaki kafesten bakın tekrar yukarı doğru devam ediyorum. Şimdi bunu kucağınıza alıp yaptığınızda çok zevkli, çok da hızlı ilerliyor. Çabucak yaparsınız. Ben şimdi kamera altında ekrandan da baktığım için biraz zorlanıyorum tabii ki. Evet, şöyle. Gördüğünüz gibi arada hiç boşluk yok. Sona kadar bu şekilde gidelim. Evet arkadaşlarım, bakın ikinci sırayı da bitirdim. Sona kadar geldim. Hemen bir yanına bakın, hiç atlamıyoruz. Bir yanındaki kafese geçiyoruz. Şöyle işimizi çeviriyoruz. Ve aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın hiç kafes atlamadığım halde ikili trabzanların yapısından muhtemelen sanki arada atlamışım gibi gözüküyor. Burada kesinlikle arkadaşlar kafes atlamadık bakın. 2-2 yan yana grup şeklinde duruyor. 8 defa gidip geleceğiz. Şimdi şu anda 3. sıradayız. Toplamda git gel 8 kez 8 kafes kullanacağız. Bu şekilde dediğim gibi böyle devam edeceğiz. Bakın şurada bir sağa doğru kayma olmuş. Hemen belli, görüyorsunuz değil mi? Buradan hemen söküyoruz. Normal devam ediyoruz. Yani sağ sol kafesi atladığınızda sağa sola kaydığınızda bu hemen fark ediliyor. Ara ara bak yaparken sürekli kontrol edelim. Şimdi bu şekilde sona kadar gidelim. Evet, yine bakın 3. sıranın da sonuna geldik. Şöyle yine çevirelim. Tekrar hemen bir yanına hiç atlamadan bakın. Şöyle. Bakın bu sırayı yaparken yine hemen yanına. Yani ikişer ikişer yaptığımızda şöyle arada bir boşluk görünüyor. Fakat atladığımız için değil. Hiç sıra atlamadan 8 kafesi bu şekilde git gel işliyoruz diyeyim. Bakın böyle. Bu şekilde. Şimdi aynı gösterdiğim gibi bakın şu an 2-4 tane 4 daha yapacağız. Toplamda 8. Evet, şimdi bakın 2, 4, 6, 8 tekrar söylüyorum. Şuralarda atlama yapmadım. İkili trabzanların yapısından dolayı sanki şuralarda atlama varmış gibi duruyor ama hayır. Yan yana 8 tane ikili trabzana gittim geldim arkadaşlarım. Bakın bu şekilde bir görüntü oldu. Şimdi ne yapıyorum? Şuradan bakın 11 tane boşluk bırakıyorum. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ve şuradaki 8'e tekrar aynı işlemi yapacağız. Şimdi isterseniz buradaki ipi koparıp bağlayabilirsiniz. Fakat şöyle de olabilir arkadaşlarım. Bir fikir daha vermiş olayım size. Bakın hiç koparmadan şuradan şöyle bağlayıp şimdi kenarları zaten tığlama yapacağız ya. İp onun arasında kalabilir. Şöyle şu iple arkadan atlayabiliriz. Şöyle gelebiliriz bakın. Şuraları tığlama yapacağımız için bakın buraları şöyle kenarın içerisinde saklarız. Tığlama yaptığımız yerin içerisinde saklayabiliriz. Hani sürekli düğüm olmasın diyorsak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle şuradan başlayabiliriz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tamamdır. Bakın şöyle getiriyorum. Çok çekmesin şöyle. Şu örgünün arasında kalacak. Bu gözükmeyecek. Bakın çevresini tığladığımız zaman şöyle. Evet. Öyle bir başlayalım. Ardından aynı şekilde. Bakın. Aynı şekilde 8 defa gidip geliyoruz. Birinci sırayı yaptıktan sonra diğerleri zaten kolay oluyor. Bakın belirginleşmiş oluyor. Şöyle. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın gördünüz mü? Bir tane sağa kaydım. Hemen belli oldu. Yani bu belli oluyor arkadaşlar. Sağa sola birer tane kaydığınız zaman çok net bir şekilde belli oluyor. Anlarsınız onu. Dolayısıyla böyle hiç sağa sola kaydırmadan aynı şekilde yine devam ediyoruz. Bu üzerindeki bakın dikey çizgilerimiz de bu şekilde. Şurayı dediğim gibi isterseniz böyle hiç kırmayın. Buradan bağlayın ipi. Bu şekilde geçin. Arada 11 tane boşluğumuz olacak. Burada da 8 tane yine gidip geleceğiz. Yine kamera arkasına yapalım gelelim. Evet arkadaşlarım bakın birinci grup 8 tane. İkinci grup 8 tane. Üçüncü grup 8 tane. Şöyle biraz da. Evet şöyle göstereyim. Şimdi üzerine işleme olayı bitti. Şurada bir zincirimi çekiyorum. Şöyle yine araya katarız. Çok kısa kesmeyeceğim. Şurada bir zincir çekelim. Ki sağlamlayalım. Şimdi şu ipi de yine tığlama yaparken arada kalacak. Bunları artık çıkarabiliriz. Bunlarla işimiz kalmadı. Şimdi hemen nasıl kenar tığlaması yaptım onu da bir göstermek istiyorum. Yine kafesleri ördüğüm iplikle. Şöyle şuradan, şu köşeden başlayalım. Sağlamlayalım. Şu ipi de yine arada götürelim. Bakın üzerine aldım. Her kafesin içine bir tane yarım trabzan yaptım. Daha fazla yapılırsa önce şöyle ikişer ikişer sık iğne yapmıştım. Her birinin içerisine çok geniş oldu. Sonra söktüm. Bakın her birinin içine şöyle gelip bir yarım trabzan yaptım. Gayet güzel oldu. Şimdi bunu yaptıktan sonra da bir sırada üzerine ters sık iğne geçeceğiz. Evet. Tüm çevresine bu şekilde her kafesin içine bir tane yaptım arkadaşlar. Şöyle. Bakın her kafesin içine bir tane yaptım. Yarım trabzan. Her birine bir tane giriyorum. Bakın bir, buraya geçtim. Bir, diğerine bir. Şimdi sona kadar bu şekilde yapalım. Sonda yine bir kez daha dönerken göstereyim. Evet, her birisine bir yarım trabzan yaparak bakın köşeye kadar geldim. Burada köşede aynı yere bir tane yaptım. Bir tane daha yapıyorum ve dönüyorum. Yetersiz gelirse bir 3 tane de deneyebilirsiniz. Ben 2 tane yaptım. Bakın yine şöyle bakıyorum. Kenarda da her birine bir tane yapıyorum. Şöyle açıp bakarsınız, şaşırmayın. Aynı yere yapmayalım. Şöyle her birine bu şekilde
tüm çevresini tamamlayalım. Daha sonra ters sık iğneyi de beraber yapalım. Kapatalım videomuzu. Şurayı bir göstermek istiyorum. Şu ipi hani araya alacağız demiştim ya, bakın. Yine hiç kafese atlamadan şöyle bu ipi bakın örgümüzün arasında kaybediyoruz. Şöyle araya alıyoruz. O salkım saçak görüntüyü yok ediyoruz. Bu şekilde. Bakın böyle. Evet. Burayı bir göstermek istedim arkadaşlarım. Aynı işlemi yapıyorum bakın. Şu da en son kopardığımız iplikti. Bakın bunu da böyle şöyle alta alalım. Tüm ipleri böyle araya alalım, devam edelim. Yine köşede ben bunları da kaybedeceğim, içine alacağım. Şurada 2 tane ile döneceğim arkadaşlarım. Aynı şekilde tüm çevresini dolanalım. Evet, buradan başlamıştım. Hatırlarsanız şöyle köşeye yine 2 tane daha yaptım. Şu başlamış olduğum yere şöyle kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi buradan itibaren ters sık iğne yaparak her birine bunu bir tane yapıyoruz bakın. Ters ters. Her birine giriyorum. Hepsini ters sık iğne yaparak kapatıyorum. Evet. 4 tarafını da bu şekilde bitirelim. Ve projemiz bitmiş olacak. Ters sık iğneyi bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir görüntü olacak. Evet, tüm çevresini bu şekilde yapalım. Evet, başladığımız yere geldik. Şöyle şuradan başlamıştım hatırlarsanız. Şöyle şuraya da yapalım. Ve ipimizi kesiyoruz. Evet, bu ipi bakın birkaç kez dolandırdıktan sonra şu arkada saklayalım arkadaşlar. Şöyle kenarları alarak biraz daha uzun da kesebilirsiniz. Evet, şu şekilde bitirmiş olduk. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlarım. Bakın her şeyle baştan sona sizlerle yapımını paylaştım. Videonun başında ölçülerini de verdim. Kaç ip kullandığımı da verdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz de abone olursanız mutlu olurum. Evet arkadaşlarım, bugünlük benden bu kadar. Sesimden de anlıyorsunuz zaten, gerçekten çok yoruldum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.